Hazırlanın. 12 bin yıl öncesine, tarihin sıfır noktasına yolculuk ediyoruz. Şanlıurfa'nın 15 kilometre uzağındaki Örencik köyünde milattan önce 10 binli yıllarda inşa edildiği bilinen ve tarihteki en eski ibadet merkezi olan Göbekli Tepe'ye gidiyoruz. İnşa edildikten 1000 yıl sonra üstü kapatılan ve ta ki 1983 yılında tarlasını süren bir çiftçinin toprak altında oymalı bir taş bulmasıyla başlayan, fakat o dönemde nedeni bilinmeyen şekilde hafife alınan ve fazla önemsenmeyen bu bulgunun önemi 12 yıl sonra ancak 1995'te anlaşıldı ve o yıldan günümüze kadar arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılmaya başlandı. Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ile birlikte Alman arkeolog Karl Hampmann danışmanlığında bir kazı çalışması başlatıldı. Başlangıçta sıradan arkeolojik kazılardan biri gibi sanılan bu çalışma, zamanla tespit edilen öğelerle insanlık tarihi hakkındaki bilinenleri değiştirdi. Tespit edilen heykeller, simgeler, taşlar, çizimler, 3 boyutlu oymalar iyice dikkat çekmeye başladı. Çalışmalar uzun yıllar devam etti ve her gelişme arkeoloji dünyasında ve bilim dergilerinde büyük yankı uyandırdı. Bölgeyi görmek isteyenler ve gelişmeleri takip edenler arttı. 2008 yılında İngiliz The Guardian gazetesinin attığı "Arkeologları sersemleten kazı alanı" başlığı bölgedeki durumu özetliyordu. Milattan önce 4000 yılında yaşamış, insanlık tarihinde ilk uygarlık olarak bilinen Sümerlerden bile 7000 yıl önce ortaya çıkan Göbekli Tepe'nin önemini anlamak hiç de zor değil. Dikkat edin, izlediğiniz yapı Mısır piramitlerinden 7500 yıl daha önce yapıldı. İçerisinde buğday ve türevlerine rastlanan yapı, tarıma, dolayısıyla yerleşik hayata geçişin ilk izleri için çok önemli bulgular barındırıyor. Dinler tarihini de etkileyen Göbekli Tepe, şu an yeryüzünde bilinen ilk ibadet merkezi. Neolitik dönemde inşa edilen yapı, yeryüzündeki ilk inanç merkezi olmasının ve buğday kalıntılarının yanında büyük kaya parçalarının şekilli bir biçimde buraya taşınmasından ötürü yerleşik hayatın ilk dönemlerinin başlangıcı olarak kabul edildi. Peki ama bu insanlar 10-15 tonluk bu devasa taşları kayalardan nasıl çekip çıkarttılar? İşte bu sorunun cevabını kazıların devam etmesiyle birlikte gün geçtikçe bulunan yeni kalıntılar ve ilkel aletler verecek. Dikili taşların boyutları 5,5-6 metre yüksekliğinde, ağırlıkları ise 10-15 ton arasındadır ve taşlar tek parça halinde kesilip buraya taşınmışlardır. Milattan önce 10.000 yılında yapılan bu görkemli tapınak birçok eski yapının da önüne geçti. Örneğin Malta'da bulunan en eski tapınak 6000 yaşındadır ve Göbekli Tepe Mısır piramitlerinden 7500 yıl daha büyüktür. Hayvancılık ve avcılığın yapıldığı bu dönemde insanlar tapınağı yapmak için toplanmış ve birlikte çalışmışlardır. T şeklindeki sütunlara aslan, domuz, boğa, tilki, yılan, akrep, turna, yaban ördeği figürleri işlenmiştir. Bazı taşlarda insana ait el ve kol figürleri bulunduğu için insan tasviri yapıldığı tespit edilmiştir. T sütunların üzerinde büyük boyutlarda kazınmış, ana kayayla herhangi bir ek yapılmadan tek parça halinde üretilmiş aslan figürleri bulunmuştur. Kazılar sırasında yabani ve yırtıcı hayvanların birçok heykeli bulunmuştur ve bu figürler Göbekli Tepe'nin koruyucuları olarak tahmin edilmektedirler. Ayrıca kazılar sırasında çakmak taşından araçlar, taştan boncuklar, kaplar ve birçok figür bulunmuştur. Gün geçtikçe Göbekli Tepe'nin gizeminin çözülmesiyle şaşkınlık daha da artmıştır.
Sizce de insanların bu kadar kısıtlı şartlarda muhteşem bir yapıt yapmaları çok şaşırtıcı ve etkileyici değil midir? İlkel şartlarda yapılan fakat Mısır piramitlerinin o ihtişamını gölgede bırakacak bir güzellik. Bu insanlar yaptıkları figürlerle sanatsal yönlerini ve inanışlarını da ortaya çıkardılar. Göbekli Tepe'deki arkeolojik kazılar tamamlandıktan sonra burasının dünya çapında bir turizm merkezi olacağı düşünülmektedir. UNESCO, Göbekli Tepe'yi Dünya Kültür Mirası listesine alırken ülkemizde ise içinde bulunduğumuz 2019 yılı Göbekli Tepe yılı olarak ilan edildi. Göbekli Tepe tam 12 bin yıllık bir yapıdır. İnsanların elinde çok kısıtlı imkanlar olduğu halde bu görkemli tapınağı nasıl inşa ettiler hala gizemini korumaktadır.